Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yalı Çapkını'nın 88. bölümü yarın akşam yayında olacak. Peki yeni bölümde neler olacak? İnanılmaz gelişmeler aktaracağım. Sadece sonuna kadar izleyin çünkü hiç duymadığınız bilgileri, Yalı Çapkını ile alakalı hiç duymadığınız bilgileri bu videoda duyacaksınız. Hatta çok şaşıracaksınız da. Bu fotoğraflar biraz uzun olacak çünkü bu fotoğrafların üzerinde çok fazla konuşacağımız konular var. Şimdi hemen konumuza da geçelim. Sadece abone olun ve bu videoda en az 200 beğeni bekliyoruz. Hadi hemen de konumuza geçelim. Evet arkadaşlar, Ferit taşların sahte olduğunu dedesinden öğrenecek. Yani Halis Ağa'dan öğrenecek, ilk öncelikle onu söyleyelim. Ardından epey durumlar karışacak. Yalı ciddi anlamda karışacak. Onu söyleyelim. Şirket batacak. Bunu belirtelim. Şimdi bunları zaten az buçuk tahmin edebiliyoruz ama Abidin ile Ferit arasında ne olacak? Arkadaşlar, Abidin büyük hanımın yanında taraf alacak. Yani Abidin Korhanların yanında durmayacak. Korhanlardan intikam almak için Ferit'e karşı bir rakip olacak. Ferit'e rakip olacak ve bir nevi savaş açmış olacak aslında Korhanlara. Ama bunu gizli yapacak. Abidin Korhanların yanında olacak. Tabii ki Yalı ipotek olmayacak. Neden olmayacak? Şunu söyleyeyim. Çünkü taşları Abidin bulacak ve taşları Yalı'ya Abidin getirecek. Önümüzdeki bölüm bu gerçekleşmeyebilir. Yani 88. bölümde bunlar olmayabilir ama 89 veya 90'da Abidin taşları bulup, yani bulmuş gibi yapacak, büyük hanımdan taşları alacak ve getirecek arkadaşlar Yalı'ya. Yani ben buldum diyecek ve Ferit'e rakip çıkacak. Bu sefer de Yalı'nın içerisinde çok fazla Ferit ile Abidin arasında bir karmaşa olacak. Yani eski dostluk kesinlikle olmayacak. Çok büyük bir rekabet başlıyor Ferit ve Abidin arasında. Dediğim gibi Abidin büyük hanımın yanında yer alacak. Yani büyük hanımı seçecek. Onunla işbirliği yapacak. Annesiyle işbirliği yapacak ama bunu gizli yapacak. Yani Korhanların bundan haberi olmayacak açıkçası. Ardından da tabii ki ne olacak? Dediğim gibi Abidin taşları alıp Yalı'ya, Halis Ağa'ya teslim edecek ve Halis Ağa'nın göz bebeği haline gelecek. Yani Yalı'nın en önemli kişisi tarafında gözükecek açıkçası, onu söyleyeyim. Şimdi bir diğer yandan Kazım Ağa ciddi anlamda sıkıntı yaratacak. Bu arada Abidin'le alakalı daha gelişmeler aktaracağım. Şimdi Kazım Ağa büyük hanımla işbirliği yapacak ama bu Kazım Ağa için hiç iyi olmayacak. Çünkü Kazım Ağa'nın yaptığı işlerin çoğu hiç iyi değil. Kazım Ağa'nın ilerleyen bölümlerde ciddi anlamda hiçbir ağırlığı kalmayacak. Kimse ona işte ciddi bakmayacak ve dizide çok kötü bir rol oynayacak Kazım Ağa. İlerleyen bölümlerde Korhanlara karşı zaten kötü bir rol oynayacak. Bir de hani bu yaptığı oynadığı oyun da tutmayacak Abidin'in, pardon, Kazım Ağa'nın. Ardından Kazım Ağa'nın çöküşü başlayacak. Belki 5-6-7 bölüm sonra diziden çıkmış bile olabilir. Yani çıkmasa bile dizide çok sönük bir rol olacak açıkçası. Karısının, çocuklarının, diğer kişilerin gözünde çok düşük biri olacak. Şimdi Halis Ağa ciddi anlamda tabii ki sinir krizleri geçirecek bu bölüm, 88. bölümde. Özellikle şunu belirtelim, taşların yanlış olduğunu, yani taşların sahte olduğunu tabii ki öğrenecek Halis Ağa. Ardından Ferit bu durumu duyup ciddi anlamda bir tuzağa düşecek. Tabii ki büyük hanım biliyorsunuz elinden geldiğince Korhanlara kötülük yapmaya başlıyor artık. Taşların Ferit nerede olduğunu bulmaya çalışırken Handakinleri vesaire herkese uyarıyor, ne olduğunu söylüyor. Ardından da işte bu mekana gelecek. Yani bir mafyanın, aslında mafya diyebiliriz, sokak çetesi de diyebiliriz. Bunların mekanına gelecek ve Ferit burada açıkçası çok sert konuşacak. Tabii ki bu sert konuşmayla beraber de Ferit için hiç iyi olmayacak. Ferit orada ciddi anlamda bir dayak yiyecek. Ciddi anlamda da dövülecek. Ardından Ferit hatta esir olarak bile tutulacak. Yani 88. bölüm birazcık da böyle geçecek. Ferit'in orada tutsak tutulmasıyla bir yandan geçecek. Veya tutsak tutulmasa da hani Ferit'in sağlık durumu vesaire çok kötü olacak. Ama şunu bilin ki 89'da muhtemelen 89 olur veya en fazla 90. bölümde Abidin taşları bulmuş gibi yapacak. Büyük hanımdan taşları alacak. Ardından Halis Ağa'nın önüne getirdiğinde, yani burada Halis Ağa'nın göz bebeği birazcık Abidin olacak. Ve Abidin kendini tabii ki iyi biriymiş gibi gösterecek ama içten içe Korhanlara oyun oynamaya devam edecek arkadaşlar. Bu çok önemli bir gelişme. Şimdi gelelim birazcık da Seyran'ın hamilelik durumuna. Seyran'ın hamilelik durumuna gelirsek. Arkadaşlar, Seyran'ın çocuğu olması için Seyran tedavi olmayı seçecek. Onu söyleyeyim. Sizlere geçen, yani 3-5 gün önce demiştik.
Seyran doktorun yanına gidecek, öğrenecek demiştik ve dediğimiz bu bölümde oluyor. Fragmanda gördük. Seyran arkadaşlar öğrendikten sonra da tedavi olmayı kabul edecek. Çünkü bir risk alması gerekiyor. Çocuğunun olmasını çok fazla istiyor. Ferit'in çocuk istediğini biliyor. Halis Ağa'nın, Korhanların bir toruna ihtiyacı olduğunu biliyor. Ve tabii ki bunları gerçekleştirmek için de tedavi olması gerekiyor. O nedenle Seyran risk almaya göze alacak ve riskini alacak. Ardından da tedavi olacak arkadaşlar. Ama bu tedavi ilk başta birazcık sıkıntılı geçse de ardından Seyran'ın tedavisi iyi geçecek ve Seyran'a da yüksek bir ihtimalle herhangi bir şey olmayacak. Belki hani e, psikolojik açıdan ve ufak tefek hani nasıl diyelim sakat kalma durumları, engelli durumları, yani bunlar dizinin gidişatına göre, şu anda net bir şey söylemeyeyim bunu ama dizinin gidişatına göre değişir ama bu tarz durumlar yaşanabilir. Ama genel olarak şunu söyleyeyim size. Seyran'ın durumu iyi olacak. Seyran'ın çocuğu olacak. Çünkü dizi bunu gerektiriyor. Yani bir kere dizi bunu gerektirdiği için de bunlar yaşanacak. Belki hemen 88'de bunlar olacak demiyorum. 89'da olur, 90'da olur, olabilir ama olacak. Bir diğer yandan Esme'nin ve aynı zamanda Gülgün'ün yönettiği restoran arkadaşlar çöküş yaşayacak. Yani restoran Büyük Hanım tarafından da batırılacak. Restoran tam anlamıyla kapanacak duruma gelecek ve muhtemelen de birkaç bölüm içerisinde restoranı kapatacaklar arkadaşlar. Onu sizlere söyleyeyim. Halisa ilerleyen bölümlerde önümüzdeki sene özellikle diziden çıkabilir. Zaten dizi Mayıs'ta, Haziran'da bitecek diyebilirsiniz ama hani ne kadar biteceğini bilsek de Halisa daha önceden belki diziden ayrılabilir. Onu sizlere belirteyim. Dediğim gibi Seyran'ın çocuğu arkadaşlar olacak ama bu Seyran'ın çocuğunun olması bu arada hemen beklemeyin. Seyran'ın çocuğu hemen olmayacak. Onu sizlere net bir şekilde söyleyeyim. Hani 5 bölüm içinde dahi Seyran'ın çocuğu olmayacak. Yani yüksek bir ihtimalle hani dizi bu şekilde devam ederse Şubat ayında, Mart ayında, belki Nisan ayında Seyran'ın çocuğu olmaya başlayacak. Ardından Yalı ve dizideki her şey, neredeyse tüm olaylar iyi bir şekilde ilerleyecek. Yavaş yavaş dizinin sonunu getirecekler. Ardından da Mayıs'ta veya en geç Haziran'da da dizi yüksek bir ihtimalle final yapmış olacaktır arkadaşlar. Yani final olacak gibi duruyor açıkçası. Şu an dizinin gidişatı birazcık iyi. En azından hani saçma konulardan birazcık çıktı. Şirketle alakalı konular yaşanıyor vesaire. Bunlar hani diziyi birazcık değiştirdi diye düşünüyorum. İyi oldu diye düşünüyorum. Sizlerin düşüncelerini de bekliyorum. Ama dizide yaşanacaklar bunlar. Abidin ile Sunan'ın arası ilerleyen bölümlerde açılabilir. Çünkü Abidin'in ne olduğu, Abidin'in kime iş yaptığı, Büyük Hanım'la işbirliği yaptığı vesaire, bunların hepsi ilerleyen bölümlerde çıkacak. Sadece hani 5-6 bölüm, belki 8 bölüm bu şekilde devam edecek. Ardından Abidi'nin neler yaptığı ortaya çıkmış olacak arkadaşlar. Onu da belirteyim sizlere. Güzel gelişmeleri göreceğiz. Sadece abone olmayı ve aynı zamanda videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kendinize de çok iyi bakın. Sizleri bilgilendirmeye de tabii ki devam edeceğiz bu süreçte. Bizleri takip edin. Yarın akşam görüşmek üzere.